Sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhaba. Bugün Onion serimizde devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsanız en son böyle bir persistence katmanına doğru geçiş yapacaktık. Fakat arkadaşlar aklıma şöyle bir şey geldi. Bu domain tarafını incelediğimde aslında biz şu şekilde düşünerek Microsoft'un .NET Core Identity'sini kullanarak entity'lerimizi öyle hazırlamıştık ya. Bu bizim için bir sorun yaratmaz, düzenleyebiliriz hala. Fakat madem Onion mimariyi kullanıyoruz, şöyle baktığımda Onion mimariyi kullanıyoruz. Bunu sonradan hani teknoloji değişikliğinde düzeltirsek biraz entity'lerimizi sanki identity'ye kitlemiş gibi olduğumuzdan dolayı değişikliği open close'da pek uygun yapmayacağız gibi geliyor. Identity'ye bağımlılığımızı yok edeceğiz arkadaşlar. Asıl entity'lerim için. Bakın domain tarafında App User tarafında normalde ne yaptık? Identity User dedik. Şimdi Identity User ASP.NET Core, ASP.NET Core Identity'den geliyor ya. Bu aslında bir bağımlılık. Yarın bir gün biz bunu değiştirmek istersek ben buraya tekrar App User açarım. Yine Open Close'lu kurtarırım. Ama asıl entity'mi kullanmamış duruma düşeceğim o zaman. Halbuki bu bizim domaindeki entity'lerimizde, concrete'larımızda değil de teknoloji bağımlı şeylerimizde olmalı. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi şunu yapacağım. Bu identity'yi bir kere kaldırıyorum. Base entity yapıyorum. Tabi identity kalkınca benim bu sınıfı kendim bir düzenlemem gerekecek. Şunları da kaldırmamız tabii ki artık base entity'den aldığımız için şöyle yapacağım. Ama bakın hala ne var? Hala identity'ye bağlı şeyiz. Identity'den miras alıyoruz. Bağlıyız demeyeyim. İnterfezlerde gevşek bağımlılık vardır. Hala identity benim app user'ım. Çünkü base entity identity'den miras alıyor ya. Öyle düşünün. O yüzden hani böyle bir durumda bunlar her bir identity olduğu için şu kuraldan hala çıkmıyoruz. Yani domainimi olduğu kadar, elimden geldiği kadar gevşek tutuyorum. Peki neden böyle bir karar aldım? İlk başta bunu düşünmek mi? Düşündük aslında. İlk başta bu şekilde yönelmeye karar verdik ve bu şekilde yapabilirdik de, fakat arkadaşlar mimari odaklanmanızı istediğim bir noktada kafanız bayağı bir interfezlere ve class'lara ve identity'nin sistemine girecekti. O identity dersini hatırlıyorsanız anlatmıştık eski derslerde. O yüzden daha sade bir yapıyla refaktör etmeye karar verdim bunu. App user burada bir username alsın. Burada da password'ümüz olsun. Tabii ki şimdi identity'den ayrıldığımız için bu şifreleme falan bize kalacak. O ayrı bir nokta. Hem böylece identity'den bağımsız bir rol bazlı tasarım falan da görmüş olursun. Onu göstermemiştik. Sadece identity göstermiştik. Aslında bu seçimdeki yapmamın en büyük şeyi onu da görmeniz. Hani saf identity'den bağımsız bir login register nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Madem Onion kuruyoruz, tam gevşek olsun bağımlılıklar. Şimdi tabii app user yaptı ama olayın rolleri de var. Bunu da yapmalıyız, belirtmeliyiz. App role, bunları identity benim için açıyordu. Hatta claim'leri falan açıyordu da şimdi oralara çok girmeyeceğim. Bu da base entity'den miras alacak. Buraya da role name diyelim. Yeterli role name benim için. Rolleri, rol ve user arasındaki ilişki identity çok kurmuştu. Biz de çok kuralım. Bunun için şöyle yapalım. App user role diyelim. Şöyle public dedim. Base entity dedim. User ID, role ID dedim. Additional properties, virtual, buraya da app role diyelim. App roles diyelim. Güzel. App role tarafına da app user roles. App user tarafına da yine iCollection, app user role, app user roles diyelim. Güzel. App user'ımın zaten diğer ilişkilerini kurmuştum. Evet, order'lı profil ilişkileri vardı. Güzel. Tabii şimdi biz bunları yaptık. Bunların arkadaşlar kontrattaki repository'lerini de yapmalıyız. App user repository'ini yapmıştık zaten. Diğerlerini ekleyelim. Bakın sistem gördüğünüz gibi gayet segregate, interface segregate edildiğinde ve repository'ler doğru bir patternle kurulduğunda eklediğiniz class'lar için direkt ekliyorsunuz. Gayet open close'da uygun. Hiç şey yapmıyorsunuz. Burada sadece ilk baştaki teknolojiyi artık ayırdık ya kendimiz. Identity user'ı direkt kullanmayacağız. Entity'lerim tam bağımsız olacak dedik ya. Sadece o class'ı sildim. Artık base entity'den miras alıyorum. Onun dışındaki her şey arkadaşlar gerçi bu da çok rahattı. Repository'lerimdeki sistemde birazdan göreceksiniz. Open Close'a uygun bir şekilde sadece eklenecek. Var olan şeyler değişmeyecek. Bunlardaki yapılar değişmeyecek. Ama aklınızda olsun, gerçekten bir projeyi yazarken daha tamamlamadıysanız karar değişikliklerine mecburi kaynak kodu değiştiriyorsunuz tabii ki. I app role repository diyelim. Tabii bunu bir interface olarak açacağız.
class değil. iRepository app role. Sonra iAppUser role repository şeklinde. Keza bu da iRepository AppUser role olacak. O zaman devam edelim. Şimdi biz bunları yaptık. Tamam. Hemen application'a şöyle managers diyelim. Güzel. Sonra tabii ki ne yapacağız? Buraya DTOS diyeceğiz. DTOS için. Şunlar şöyle bir kapansın. O zaman application'dan bir bahsedelim. Hatırlayalım, kontrattaki repository interface'lerin olayı neydi? Burada şey görürsünüz. Buraya mesela abstracts derler. Ama zaten Onion mimaride core alanınızdaki, yani core demek ne demek Onion mimaride? Domain, application, contract demek. Yani bütün olarak kapsıyor core klasörü buradaki katmanları. Core burası. Core tarafında arkadaşlar repository'leriniz ve manager'larınız hep interface olur zaten. Eğer gidip de interface ile bunları concrete yaparsanız o zaman zaten Onion mimarinin doğasını kırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hani abstract da yazsanız olur tabii ama zaten burada var olan repository'lerin concrete olmasına imkan yok Onion mimarda. O yüzden ben abstracts diye belirtmek durumunda kalmadım. Burada da managers diyeceğim. DTOS managers map yapacağız. DTO'ları domain entity'lere falan mapleyeceğiz. Mapping diyelim şöyle. Bunları adım adım kuracağız arkadaşlar. Şimdi güzel. Öncelikle nereden başlayalım? Sevgili arkadaşlar, bizim manager'larımız DTO'larla çalışacak. DTO'ları alacak ve domain entity'lere mapleyecek. O yüzden önce elimizde şu DTO'ların bir olması gerekiyor. DTO'lara geldim. Bakın şöyle bir şey yapacağım. DTO'yu açarken şimdi application'ımın amacı ne? Application katmanımın amacı ne? Ben neden contract diye böyle ayırdım? Application katmanımın amacı şu. Nasıl repository yapısı data access logic için interface sunacak, application yapısı da business logic için interface sunacak. Belirli noktalarda bunları ayırmak istemeyebilirsiniz. Direkt servis yazıp iş akışını orada yapıp oradan şeyi çağırabilirsiniz ama bunların her ne kadar core'da olsalar da ayrılması iyidir single responsibility açısından. Hani daha izole bir ortam sağlar sizi. Yoksa hepsi interface olduğu için zaten bağlılığınız yok ama yine de repository gördüğünüzde şunu anlarsınız. CRUD işlemi. Direkt CRUD işlemi. Repository şununla ilgilenmez. Ay efendim, bana gelen ID acaba database'de var mı? Null mu yoksa? Yok efendim, null geldiyse ben geriye değer döndüreyim. Update edemezsin. Bunlar iş akışıdır. Bunlarla manager veya servis dediğiniz yapılar ilgilenir. Repository'e bir şey geliyorsa, şöyle bir domain entity geliyorsa, repository bunun üzerinden işlem yapmak için sorgulama yapmaz. O sorgulamayı yapmak iş akışının işidir. İş akışının mantığıdır. Dolayısıyla böyle servis ve repository tarafını ayırdık. Bir de tabii dış servisler var. Onlar ayrı bir nokta. Ben inner servislerden bahsediyorum. Mesela update yapacaksınız. Hangi ID'yi update etmek istediğinizi gönderiyorsunuz. Öyle bir ID var mı? Veya sileceksiniz. Öyle bir ID var mı? Bunların iş akışı veya bir şey ekleyeceksiniz ama created date'i veya geçerlilik tarihi ekleme önce bir iş akışına girecek. Var olan tarihten 2 sene sonraya kadar geçerli. Bu veya işte bir sipariş yaratıyorsunuz, KDV eklenecek. Sipariş gönderiyorsunuz, gümrük eklenecek. Bunlar iş akışıdır. Siparişin direkt eklenmesi repository'dir. Umarım biraz daha somutlaşmıştır zihninizde. O yüzden mesela buraya DTO'ları açtık. DTO'larımız ne olacak? DTO'larımız arkadaşlar tabii ki mesela CQRS falan gibi patternlerde bunlar da create DTO, update DTO olarak yaratılması gereken şeyler ama ben şu anda sizi mimari tarafında tutmak için çok fazla böyle şey yapmayacağım. Önce bir DTO'nun mantığını çıplak gözle anlayalım. Refaktör ederiz zaten sonra. Güzel. Şöyle bir base DTO diyelim. Çünkü bir sürü özelliğin paylaşılacak. Mesela arkadaşlar benim domain tarafıma bakacağım. Mesela şu özelliklerim ne olsun isterim? Şöyle. Çünkü created date ve application tabii domainden referans alacak. Created date'im, modified date'im bunlar iş akışına girebilir mi? Modified date ona göre, created date ona göre ne yapar? Her zaman işlenecektir. Ondan sonra geliyorum. Şöyle normalde aslında bunların şöyle yapalım. İlerideki günlerde refaktörü sağlamak için. Mesela create için DTO, update için DTO. Hani bu Onion mimariye ben bir de CQRS pattern de eklemeyi düşünüyorum ilerleyen derslerde. Orada tabii command sınıflarım,
query sınıflarım vesaire olacak. Orada DTO'lardan ziyade onlar çalışacağız ama hani onları eklemeseydik de böyle yapmamız daha iyi olur. Mesela kategori DTO'da ne yapacağım? Bakın dikkat edin. Relational property'yi almıyorum. Zaten DTO'da böyle relational property'ler olmaz. Kategori DTO için geçerli yapıyı söylüyorum. Yani ben kategoriyle ilgili iş akışlarımda name'i ve description'ı kullanacağım ve base DTO'dan gelen yapıları kullanacağım. Keza bu noktada şöyle hepsini bir açalım. Products, orders, order details şeklinde. Mesela ayrık yapılarda tabii şu anda daha da ayrık yapılarda CQRS'e daha da yaklaşan ama CQRS yine de yapmayan, çünkü CQRS'te belirli kararlara göre yapılır. Şöyle kategori create DTO görürsünüz. Burada ID yoktur çünkü kategori yaratılma işlemlerinde ID olmaz. Ek olarak update kategori DTO görürsünüz. Şöyle en azından şimdiden yazayım. Burada ID vardır. Kategori ID şeklinde geçer. Çünkü update işlemlerinde gerek vardır. Şu anda öyle bir ayırmaya gerek duymadık. Bu ayırma ama hani standart, yani best practice'i tam uygulamak istiyorsanız bu ayırma sizin işinize daha çok yarar. Neden? Çünkü belki kategorinin create iş akışı ile update iş akışı farklı olabilir. Böylece elinizde 2 tane ayrı klası olsun ki rahat edin. Ama öyle bir durumda da buradaki servis birazdan açacağım. Servis tarafınızda jenerik sınıflarınızı çok iyi yönetmeniz lazım. Yani ilerleyen günler şu sistemi bir kuralım. Onları arkadaşlar refaktör edeceğiz. Hepsini ayrı ayrı düzenleyeceğiz. Merak etmeyin. Önce dikkat ettiyseniz Onion'a mümkün olduğu kadar en sade yapıda yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş üzerine koyacağız. Adım adım gideceğiz. App rolümüz, app user'ımız, profile'ımız, app user rolümüz, order'ımız, order detail'ımız güzel. Kategori detail'i böyle yaptık. Ondan sonra geleceğiz. Buraya app user diyorum. Base DTO'dan alacak. App user'ımın hemen şu. Bakın dikkat edin. Relational property'leri çekmiyoruz. Sevgili arkadaşlar, relational property'ler, bunlar benim base entity'm. Şu app user DTO olacaktı. Şunu yanlış açtık. Hemen düzeltelim. DTO'larda sevgili arkadaşlar, relational property bulundurmuyoruz. Hem serialization işlemlerine girecekleri zaman, ki API'de falan girerler. Girecekleri zaman onlar daha sade olsun, daha rahat transfer edilsin diye. Hem de ihtiyaçları yok. DTO'daki relational yapı ihtiyaçları yok. Relational property demek, ben veri tabanındaki tabloyu temsil ederken ilişkimi anlatmak için buradayım demek. Zaten iyi bir practice de değil DTO'ya relational property eklemek. Dediğim gibi serize işlemlerinde falan sınıf çok boğulur, çok kilitlenir. DTO'ların sade, rahat transfer edilebilen yapılar olması gerekiyor. App user DTO'yu da yaptık. App role diyelim. App role DTO diyelim. Base DTO. App role DTO, app user role DTO diyeceğim buraya. Base DTO diyelim. App user role için şöyle yapalım. Şu ikisini alacağım. Güzel. App user kategori DTO, app user DTO, app user role DTO, order detail DTO, order detail DTO, base DTO diyelim. Hemen order detail'dan da bilerek kopyala yapıştır yapıyorum ki arkadaşlar typo falan olmasın. Çünkü maplemelerde direkt otomatik automapper kullanacağım ve mapper profile yaparken otomatik maplemeyi öyle link query ile falan değil, direkt map ve reverse map yapacağım ki böyle aynı ismi tutan yapılar hemen maplensin diye. O yüzden kopyala yapıştıra dikkat ediyorum. Order DTO. Hemen order'dan bunu alalım. Product DTO. Hemen buraya da gelelim. Şuradan alalım. App user profile DTO diyelim buraya da. Veya direkt profile DTO diyelim. Anlaşılır, app user oldu. Şöyle base DTO dedik. Bunu da aldım. Profile DTO'ya hemen koydum. Güzel. DTO yapılarımız hazır. Gayet iyi. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. DTO'larım bu şekilde gayet iyi. Ondan sonra manager'larıma giriyorum. Bakın manager'larımda da sadece interface'leri yaratacağım. Mesela iManager. Şimdi bu iManager şöyle bir göreve sahip olacak. Bu manager'lar kümesi diyelim. Bu interface'ler. Bu manager interface'ler kümesi şöyle bir göreve sahip olacak. İçlerinde yine bizim veri tabanında yapmak istediğimiz metotları barındıracak. Ama bu metotları şuradaki repository'ler gibi tanımayacak. Yani buradaki repository'lerle imzaları aynı olabilir ama buradaki repository'deki metotların görevlerini direkt create, read, update veya delete yapmak.
Ya verileri getirir, ya ekler, ya siler, ya günceller. Bunu yaparken bir tereddütte bulunmaz. Bana kadar ulaşıyorsa bir şey der, ben bu eylemi direkt çat diye gerçekleştiririm der. Peki burayı kim kullanacak? İşte bu metotları manager'lar kullanacak. Bakın UI kullanmayacak. Manager'lar kullanacak. Peki o zaman manager'daki metotlar nasıl olacak? Manager buraya işte kendisine has bir add metodu çağıracak. İçinde repository'yi kullanacak. Neden? Hani psikopat mıyız? Niye böyle bir şey yapalım? Çünkü manager'ın görevi şu. Manager'ın görevi ekleme metodunda iş akışı yazmak. Şöyle ekle, böyle ekle. Şu kuralı ver, bu kuralı var. Şunu yap, bunu yap gibi. Created date bir sene koy. End date bir sene koy. Kullanım tarihine bir sene koy. Vergiye şunu koy. Gümrük olarak şu kadar fiyat arttır. KDV'ye bunu koy gibi şeyler diyecek. Bunları yaptıktan sonra içerisinde bu işler bittikten sonra repository'yi çağıracak. Bu işlerde bir problem çıkarsa repository'yi çağırmayacak. Hiç veri tabanına gitmeyecek. Bakın nasıl soyutladık veri tabanından, gördünüz mü? Buraya hitap etmek zorunda. UI burayla haberleşecek ki burası istemezse veri tabanına göndermesin. Dolayısıyla bu manager'larda da şu tarz metotları görürsünüz. Bu tarz imzalar görürsünüz ama buranın işlemi ekleme, silme, güncelleme yapmakken, direkt veri tabanı işlemi yapmakken burasının olayı, buradaki metotların olayı iş akışı yaparak o repository metotlarını çağırmak olacak. Burada da add metodu olacak ama bunun olayı iş akışı yapmak olacak. Repository'de de add olacak. Bunun olayı direkt DB'ye eklemek olacak. Nasıl çalışacak bu? Bu iş akışını yazacak, yapacak buradaki metodu tam bitmeden önce şuradaki repository'yi çağırıp DB add'ini çalıştıracak ki iş akışı yapıldıktan sonra ekleme yapılsın. O yüzden her zaman şey denir, UI hep manager'larla çalışmalı. Eğer UI direkt repository ile çalışırsa iş akışını bypass eder. Bu da tutarsız veri yaratır. Veri güvenliğinizi düşürür. Peki neden biz iş akışını buraya yazmıyoruz? Neden biz iş akışını repository içerisine yazmıyoruz? Hep manager'larla çalışıyoruz. Hep ayrı bir manager açıyoruz. Çünkü arkadaşlar repository'lerin içeriği değişebilir. Farklı teknolojiye geçerseniz repository kodlarınız değişir. O zaman iş akışını başka bir repository'yi yazarken tekrar iş akışını yazmak zorunda kalırsınız. Ama manager yani business logic değişmez. Yani siz Mongo'da kullansanız, Entity Framework'te kullansanız siparişinize KDV'yi ekleyeceksiniz. Ama Mongo kullandığınızda repository'niz farklı bir kod içerecek. Entity Framework kullandığınızda farklı bir kod içerecek. İlerleyen derslerimizde zaten mikroservis falan yazdığımızda, mikroservis derslerimizde kullanırız Mongo'yu vesaire. Hatta burada hani Identity'den falan bahsettik ki aslında o şekilde farklı yapıların kullanılışı mikroserviste daha sağlıklı olur. Yani Onion'da da olur, yaparsın da mikroserviste ekip içerisinde ve bir servis çöktüğü zaman diğer servisi etkilememesi açısından daha rahat edersiniz. Neyse hani şimdi onlara girmeyelim, mikroservislerle bir de kafanızı karıştırmayayım. Zaten yapacağız onları dersimizde. Ama buradaki iş akışını manager'a yazarsanız repository değişse bile manager repository'yi çağıracağı için manager değişmez. Manager'ın çağıracağı şey değişir, repository değişir. Onu da zaten bakın Onion mimaride IOC container ile birlikte bu interface'lerin bize ne implement edilmiş class'ları döndüreceğini söyleyeceğiz. Orada da hemen resolver'ı değiştiririz. Buranın kodunu bile değiştirmek zorunda kalmayarak middleware sisteminde yapacağımız işlemle ne yaparız? Teknolojiyi rahatça değiştirmiş oluruz. O yüzden iş akışlarının ayrı yazılması önemli. Ve iş akışı yaparken ne demiştik? DTO alacak demiştik bu sınıflar, öyle değil mi? DTO alacak demiştik. Mesela ben iki jenerik sınıfla çalışacağım ki bir DTO'yu diğerine bir tipi diğerine mapleyebileyim direkt. Mesela T diyelim böyle veya T diyelim ki biz burada şunu fark ederiz. Ver D class identity olsun ve T'de class ve base DTO olsun. Base DTO'yu interface'leştirebilirsiniz isterseniz tabii ki. O şey de değil. Mesela bakalım ne bize şey yaptı. Base DTO cannot abstract olduğu için şöyle bir dakika. Base DTO cannot specify both a constraint class and struct constraint. Bir dakika. Abstract olsa da aslında onu şey yapmamız gerekiyor. Bir bakalım. Bir yandan telefon da çalıyor. Bir müsaade edin. Bir dakika. Durduramadık da. Neyse tamam, devam edelim. Şimdi öncelikle application'daki DTO'muza bir bakalım. Abstract class base DTO demişiz. Şöyle yaptığımız takdirde
hem class hem base DTO haklı. Evet, oradaki class hani interface olsun tamam da hem class hem şey yapamadım diyor. Hem class hem abstract şey yapamadım diyor. Telefonda sustu neyse tamam. Cannot specify both a constraint class. Aynen hani hem sen class diyorsun hem de hem bunu diyorsun hem de bir tane daha class veriyorsun. İkisi birden olmaz. Zaten base DTO class'tır diyor. Öyle bir şey yapmadı. Interface falan olsa şey olurdu. Hatta onu şöyle değiştirebiliriz. Bakın hani base DTO'yu da böyle elimizden geldiği kadar soyutlaştıralım dersek gelin şöyle bir şey yapalım. Add new folder. Buraya o zaman şöyle yapalım. Bunları tek tek açmayalım. Şuraya bir de IDTO koyalım. Çünkü çok fazla classor structure değişecek. Şuraya gelelim. Bunları IDTO'ya çevirelim. Sonra base DTO'da IDTO'dan miras alsın. Güzel. Bakın gördüğünüz gibi elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz? Hep soyutlaştırıyoruz. Class IDTO. Şimdi oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi hemen şuradan bir kopya çekeceğiz. iRepository'e gideceğiz. Bak sende bunlar varmış diyeceğiz. Alacağız. Bunlara geleceğiz. iManager'a şöyle yapıştıracağız. Ve şuna dikkat edeceğiz. Bizim T dediğimiz şeyler, tabi burada D değişecek. T'leri IDTO yaptık değil mi? Tamam. D'ler identity olacak. Expression'larımı bozmak istemiyorum çünkü. Döndürdüklerim T'ler ise DTO olacak. Ve hatta create, update, delete için aldığım T'ler de DTO olacak. Buradaki yapılar mesela böyle değiştirilebilir. Mesela bu string döndüren bir asenkron metot olacak. Geriye ekleme başarılıdır gibi şeyler döndürecek. İşte iş akışları böyle. Böyledir. Mesela bunları string yaparız şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde. Bunlar zaten direkt DTO döndürecekler. Bunlar da DTO olacaklar. Yani DTO'dan kastımız ne? T'den kastımız ne? Kategori DTO, product DTO. Bunun gibi DTO'lar olacak. Güzel. Biz DTO'muz da abstract'tı. Onu da yapmış olduk. iManager'ımızı açmış olduk. Şimdi böyle mi bırakacağız? Hayır. Böyle bırakırsak çünkü sevgili arkadaşlar ne olur? Böyle bıraktığımız zaman o zaman yarın bir gün kategori için bir iş akışı yapmak istediğimizde olmaz. Hemen interface olarak iCategory Manager'ı açıyorum. Güzel. iCategory Manager'ı açarken nereden alacak? iManager'dan alacak. Ne istiyormuş? D istiyormuş. Bir iEntity olan D var bana diyor. Kategori için işlem yapacaksın. DTO'nda kategori DTO olacak. Bu şekilde. Ondan sonra Product Manager için yeni bir interface. iProduct Manager. Bu da iManager Product DTO için olacak. Sonra App User Manager, iManager, App User DTO için olacak. App Role Manager, iManager, App Role ve App Role DTO için işlem yapılacak. Order Manager, iManager, Order ve Order DTO için işlem yapılacak. Order'ı algılayamadı. Güzel. App User Role Manager'ı açalım. iManager, App User Role, DTO, Order Detail Manager, iManager, Order Detail DTO şeklinde profile'ımız var. iProfile Manager. iProfile Manager'ımızda App User Profile ve Profile DTO üzerine görev yapacak bir interface şeklinde mirasını alacak iManager'dan. Güzel. Şimdi manager'larımız bu şekilde arkadaşlar yaratılmış durumda. Bu manager'larımızı, bu interface'lerimizi ve repository interface'lerimizi daha dolduracak mıyız? Hayır, daha doldurmayacağız. Daha mapping işlemlerimiz var. İşte bu mapping işlemlerine de arkadaşlar AutoMapper'la başlayacağız. Onu da şimdi DTO'larımızı açtık. Tamam, güzel. Onu da bir sonraki derste devamında birlikte yapacağız. Eğer aklınıza takılan bir yer varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen sormaktan çekinmeyin. Seve seve cevaplarım. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. AutoMapper'ı yaptıktan sonra şu application'ı bir bitirelim. Service registration'larını yazalım. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra persistence'a, inner infrastructure'a ve belki de outer infrastructure diye bir katman yaratıp dış servislerle çalıştığımız zaman, ama o biraz daha sonrası olur galiba. Onlara geçiş yapacağız. Kendinize çok iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki dersimizde.